Brawl Stars'ta sadece iyi oyuncuların bilip kullandığı birkaç gizli mekaniğin var olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu videoda bu mekaniklerin bazılarını gösterip maçlarınızda nasıl uygulayabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Videoya çok özel bir mekanik ile başlamak istiyorum. Özellikle hesaplaşma oyuncularının işine oldukça yarayacak. O da hesaplaşma robotunu anında kesme taktiği. Muhtemelen çoğunuz robot çıktığı zaman olabildiğince uzaklaşıp robotun diğer rakiplere saldırmasını bekliyor. Ama şimdi size öyle bir taktik anlatacağım ki artık robotu bedava 3 yük olarak görmeye başlayacaksınız. Robot çıkarken ilk olarak yakınlarda rakip var mı diye kontrol edin. Eğer çok rakip varsa robotu kendimize almamız kötü olur. Çünkü bu taktik yakınınızda kimsenin olmamasını gerektiriyor. Diyelim ki kimse yok. Robot çıktığı zaman kendinizi robota kovalatın. Rakip gelme olasılığına karşı da robota vurarak mermilerinizi boşa harcamamaya çalışın. Robot sizi kovalarken zehrin oraya doğru koşun ve bir duvar bulun. Duvar bulduğunuz zaman da işte şimdi taktiği uygulamaya hazırsınız. Hesaplaşma zehrinin canınız ne kadar fazlaysa o kadar çok vurduğunu biliyorsunuz. Ama ilginç şey bu hasar savaşçılar dışında her şey için geçerli. İşte bu taktikte hesaplaşma robotunu zehrin içine sokmaya çalışacağız ve robot zehirde kaldığı sürece her saniye ortalama 8000 hasar yiyecek ve robotu zehrin içine sokarak da saniyeler içinde kesip beleş 3 yükünüzü alabilirsiniz. Şimdi ise 3v3 oyuncuları için bir mekaniğimiz var. Bunu çoğu kişi bilse bile eğer bilmiyorsanız öğrendikten sonra oyunu oynama şeklinizin değişeceğini garanti ederim. Tabii ki mermi saymadan bahsediyorum. Bu mekaniği bilmeniz özellikle Mortis, Lily gibi suikastçı savaşçılar oynuyorsanız çok önemli ve saldıracağınız rakibi %100 kesmenizi sağlıyor. Peki nasıl mermi sayacağız? Öncelikle iyi bir oyun bilginizin olduğunu varsayıyorum. Yani hangi savaşçıların kaç mermisi olduğunu veya ne kadar hızlı mermi doldurduğunu aşağı yukarı biliyorsunuzdur. İşte biz de bundan yararlanarak rakibe saldırmadan önce rakibimizin mermilerini kullanmasını bekliyoruz. Örneğin burada Poco 2 tane normal vuruş attı ve süperini de kullandı. Yani hiçbir hasarı kalmadı ve biz Mortis'le saldırıp rahatça Poco'yu kesebiliriz. Ama tabii aksesuarlara da çok dikkat edin. Mesela Colt tüm mermilerini harcasa bile aksesuara bastığında 2 mermisini doldurduğu için bunları da göz önünde bulundurun. Şimdi ise benim en sevdiğim mekaniğe gelelim. Eğer tank savaşçıları oynamayı seviyorsanız bu mekanik sizin de çok işinize yarayacak. Diyelim ki bir rakiple birebir savaşıyorsunuz ama kıl payı ölüyorsunuz. Böyle durumlarda rakibe vururken süperiniz dolduğu anda kullanmanız çok önemli. Çünkü genelde süperini ilk kullanan kişi savaşı kazanıyor. Özellikle Rosa gibi savaşçılar oynarken otomatik saldırınızı sürekli süper tuşunun üstünde basın. Burada demek istediğim şey eğer otomatik saldırınızı süper tuşunun üstünde basarak atarsanız süperiniz dolduğu saniye anında süperi kullanmış olacaksınız. Eğer böyle yapmazsanız süperiniz geldiğinde hem otomatik saldırı hem süper aynı anda basmaya çalıştığınız için biraz zaman kaybediyorsunuz ve bu da savaşları kıl payı kaybetmenize sebep oluyor. Bu dediğim şeyi en iyi El Primo'da yapabildiğiniz için mekaniğe ısınmak isterseniz bol bol El Primo oynayıp anlattığım şeyi uygulamaya çalışın. Sırada yine bazılarınızın bildiği bir mekanik olan süper engelleme var. Ancak bu mekaniği bilseniz bile zamanlamayı kaçırıp yine de ölebiliyorsunuz. İşte burada size zamanlamayı tam tutturabilmeniz için bazı önemli taktikler vereceğim. Ama önce süper engellemenin ne demek olduğunu bilmeyenler için bunu hızlıca açıklayayım. Biliyorsunuz Frank gibi savaşçılar süperlerini atmadan önce bir süre bekliyor. Eğer sizde donduran savaşçılar varsa da bunu doğru zamanda basarak iptal edebiliyorsunuz. Bu dediğim şey Mandy, Meg, Miko gibi savaşçılara karşı da uygulanabilir. Ama burada sorun zamanın çok az olması ve biz onları dondurana kadar muhtemelen süperlerini çoktan kullanıp bizi kesmiş olmaları. İşte zamanlamanızı geliştirebilmeniz için size birkaç öneri vereceğim. İlk olarak rakip süper kullandığında altındaki çizgi sarıya dönüyor. Çizgi sarıya döndüğü anda hemen müdahale edin. Eğer yetişemeyeceğinizi düşünüyorsanız da riske atmadan yana kaçın. İkinci olarak rakibin süperi tam olarak kaç saniyede attığını zihninizden hesaplamanız lazım. Örneğin burada Frank'in baltası en üstteyken süperin şimdi ineceğini gösteriyor. Bunu gördüğünüz an susturma yeteneğinizi hemen basmaya çalışın. Burada ufacık bile geç kalsanız süperi yiyip öleceksiniz. Zamanlamada tamamen ustalaşmak isterseniz bol bol dostluk savaşları oynayıp profesyonel maçları izlemenizi öneririm. Ve son olarak Hank, Amber gibi otomatik saldırısını dolduran savaşçılar için de güzel bir mekanik var. O da otomatik saldırınızı doldururken aksesuara basabiliyorsunuz. Bunu muhtemelen bilenleriniz vardır. Fakat garanti ederim ki çoğunuz bunu uygulayamıyorsunuz çünkü yapması biraz zor. Otomatik saldırınızı doldururken aksesuar basabilmek için önce deneme mağarasına girip aksesuar tuşunuzu biraz büyütün. Çünkü çok küçükse basmanız daha zor olur. Ardından deneme mağarasında biraz pratik yapın. Otomatik saldırınızı bir parmağınızla doldururken aynı zamanda diğer parmağınızla da aksesuara basın. Bu ne işime yarayacak diye soruyorsanız da muhtemelen tek parmakla oynuyorsanız aksesuar basmak için otomatik saldırınızı iptal etmeniz gerekiyor. Ancak bu taktikle otomatik saldırınızı atmaya devam ederken aynı zamanda aksesuarınızı da kullanabiliyorsunuz. Bu videoda maçlarda işinize yarayacak bir sürü mekanik saydım. Fakat daha fazla şey öğrenmek isterseniz de şu anda ekrandaki videoya tıklayarak oyundaki neredeyse her savaşçı için bir özel taktik öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.